Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhteşem bir kruvasan tarifi vereceğim. Hemen tarifime geçelim. İyi seyirler. Yoğurma kabıma 1 adet yumurta alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı instant maya, yarım su bardağından biraz fazla süt. Sütümüz ılık olacak. Bu malzemeleri şimdi çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. ...300 gram yani 2 su bardağı dolusu, su bardağı ölçüm 125 ml, 2 su bardağı dolusu un ekliyorum ve yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Şöyle spatula ile önce malzemeleri birbirine güzelce yedireceğim. Daha sonra elde yoğurma işlemine geçeceğim. Hamurumuz ele yapışmayan sert bir hamur olacak. Ekmek hamurundan daha sert olacak. Dolayısıyla un miktarınızı azar azar ilave ederek arttırabilirsiniz. Ben 300 gram yani 2 su bardağı un eklemiştim. Şimdi yarım çay bardağı daha un ekleyeceğim. Çünkü elime yapışıyor. Tekrar ekleme yapmadım. Bu kadar un yeterli oldu. Hamuru biraz yoğurma kabında toparladıktan sonra tezgaha alacağım ve tereyağı ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve zil bildirimlerinizi açmayı da lütfen unutmayın. Hamurumu toparladım. Şimdi tezgahın üzerine alacağım. Şöyle elimle bastırarak biraz hamurun ortasını açıyorum. ...20 gram yani 1,5 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağı ekliyorum. Ve hamurumu tezgahın üzerinde güzelce yoğuracağım. Bu aşamada hamurunuz bir an cıvıyabilir. Tezgaha yapışabilir tereyağlı olduğu için. Ama korkmayın, siz yoğurdukça hamur tekrar kendini toparlayacaktır. Ekmek hamuru yoğurur gibi şu şekilde çekiştire çekiştire hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu bu şekilde pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Yoğurma işlemim bitti. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Şöyle göstereyim. Hamuru şimdi büyük bir beze yaptım. Tezgahın üzerine koyup üzerine parmaklarımla güzelce bastırıyorum. 9 eşit parçaya bölüyorum. Her parçayı avuç içimde güzelce yuvarlayıp beze haline getirip tezgahın üzerine diziyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine bir streç film kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika sonra üzerindeki streç filmi kaldırıp her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde unlayarak oklavayla açıyorum.
Açtığım hamurun üzerine 1 çay kaşığı kadar yumuşamış tereyağı koyup şöyle parmak uçlarımla her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Diğer bir hamuru da yağladığım hamurun üzerine koyup onu da aynı şekilde yağlayacağım ve bu hamurlar bitene kadar kat kat yağlama işlemine devam edeceğim. Yağlama işlemini bitirdim. En son hamuru üzerine ekledikten sonra bu hamuru yağlamıyorum. Üzerine biraz un serpeceğim ve şöyle elimle bastırarak hamurları güzelce birbirine sıkıştıracağım. Yağladığım hamurları bir borcamın içerisinde streç filme sarıyorum ve dondurucuya kaldırıyorum. Dondurucuda 20 dakika beklemesi gerekiyor içindeki yağın donması için. 20 dakika sonra dondurucudan çıkardığım hamuru tezgahın üzerine tekrar alıyorum. Şöyle hamurumun üzerine biraz un serpiyorum. Daha sonra merdane ile 40 santim çapında hamurumu açacağım. Hamurumuzu yuvarlak ve eşit şekilde açmaya dikkat edelim. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Açarken hamuru çevire çevire açmaya özen gösterelim. Hem arka tarafını hem ön tarafını çevirerek yuvarlak şekilde 40 santim çapında açıyoruz. ...40 santim çapında yuvarlak bir şekilde açtığım hamuru bir ruletle 12 parçaya eşit şekilde kesiyorum. Ben çikolatalı yapacağım. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Her kestiğim parçanın şöyle tam ortasından 2-3 santimlik bir kese atıyorum. Üzerlerine birer parça çikolata ekliyorum. Her parçayı şu şekilde sarıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum.
Tepsi mayası için üzerine yine bir streç film kapatıyorum ama biraz gevşek kapatın ya da bir tepsi de kapatabilirsiniz üzerine. Ilık bir ortamda mayalanması gerekiyor. Ben fırınımı 50 derecede 1-2 dakika ısıttıktan sonra fırının içinde mayalandırdım. Gördüğünüz gibi 1 saatin sonunda bu şekilde mayalanmıştı. Üzerine şöyle 1 adet yumurtayı çırpıyoruz. Sarısı değil arkadaşlar. Bütün bir yumurtayı çırpıyoruz. Ve dikkatlice hamurumuzu söndürmeden fırçayla sürüyoruz. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayar olacak şekilde açıyoruz. Ve yumurta sürme işlemi bittikten sonra ısınmış fırına kruvasanlarımızı gönderiyoruz. Benimki 20 dakikada pişti arkadaşlar. Fırından fırına değişebilir. Evet arkadaşlar, muhteşem bir kruvasan oldu. Çok lezzetli ve gerçekten pastaneden alınandan hiçbir farkı yoktu. Şöyle içini de kesip hemen sizlere gösterdikten sonra veda edeceğim artık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Her çarşamba ve cuma günleri yeni video paylaşıyorum. Zil bildirimlerinizi açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Eğer tarifimi denerseniz yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.